Selam, Astrofunda YouTube kanalıma hoş geldiniz. 31 Mart 6 Nisan haftasında gökyüzünde hangi göksel olaylar var? İlk önce bu göksel olayları tek tek ele alalım. Arkasından da yükselenlerimize göre burçları takip edelim isterim. Şimdi biliyorsunuz ki 29 Mart'ta ne yaşadık? Bir güneş tutulması deneyimledik Koç burcunda. 30'unda ise Neptün Koç burcuna 14 yıllık serüveni için geçiş yaptı. Jenerasyon gezegeninin Koç burcuna geçmesi bizim hayatımızla ilgili jenerasyon anlamında bize de değdiği kadarıyla bir devrin açıldığını, Koç temalarıyla açıldığını anlattı. Tutulmayı da Koç burcunda yaşadık. Demek ki dünya genelinde ve bizim özel hayatlarımızda Koç burcu temalarının oldukça önemli olacağını bize ifade edecek. Hangi temalar bunlar? Özgürlükçü, hedefe odaklı, belki biraz çocuksu ama lider edasında. Belki yeri gelip isyankar ama bir o kadar da otoriter olabileceği ve fikirler için, düşünceler için, hayatla ilgili her türlü konuda emek, efor sarf edebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Bunu Neptünsel olarak yapacağız. Yani hayallerimizi, idealize ettiğimiz şeyleri, rüyalarımızda yaşadıklarımızı Koç enerjisiyle hayatlarımızı uygulayacağız diyebilirim. 14 yıllık süre bir anda mı olacak? Hayır, 14 yıla yayılacak. Biz bu jenerasyonun etkilerini klasik olarak bir gezegenimize değdiği zaman deneyimleyeceğiz o gezegenin temasında. Ama modern astrolojide bizim psikolojimizi anlatacağı için o psikolojide davranışlar sergileyebiliriz. Ve eğer bu Neptün kişiselleşmişse ayrıyeten bize kişisel bazda etkisi büyük olabilir diyerek biraz astroloji dersi vererek diğer göksel olaylara geçmek istiyorum. Şimdi bu haftaya damgasını vuracak olaylara gelecek olursak gözümüz iznize takayım. 1 Nisan'da Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle bir kavuşumu var. Şimdi Venüs'ün Kuzey Ay düğümüne kavuşması, Venüs'ün retro pozisyonda olduğunu unutmuyoruz. Ne dedik? Eski sevgililer önümüze gelebilir dedik. Eskiden zevk aldığımız, haz duyduğumuz konular önümüze gelebilir dedik. Sanatsal konulara, bir şekilde yarım bıraktığımız konulara tekrar geri dönüş yapabiliriz. Bu konularla ilgili şeylerin üzerinden geçebiliriz. Maneviyatımıza yönelebiliriz. Bu manevi konuları tekrar yaşayabiliriz. Çünkü Venüs aynı zamanda Balık burcunda, biliyorsunuz. Balık burcunda geriliyor. Kuzey Ay düğümü olduğu zaman biraz çelişki oluyor gibi gelebilir. Ama durun, bakın. Şimdi Kuzey Ay düğümü ne demek? Bizim yeniliklere açtığımız kapı demek. Ama bunu yaparken de kadersel anlamda çekileceğimiz şeyler demek. Eğer bizim yeni başlangıcımız eski ise bu eski kişilerle yeni başlangıç yapmamızı ifade edebilir bu açı. Bakın, yeni başlangıçlar yaparken kadersel olarak eskileri önümüze düşebilir. Ya bu başlangıçları eskilerle yapabiliriz. Ya da eskide kalan kişiler kadersel rastlaşmalarla önümüze gelebilir. Peki yalnızca ilişkim yok, başka konularda bu etki beni bulmaz mı derseniz tabii ki bulur. Nedir? Parasal konularda bir yerlere bir şeyleri yatırmışsınızdır, unutmuşsunuzdur. İşte sizin yeni bir atılım yaparken para yok, pul yok. Eskide unuttuğunuz konular belki önünüze gelebilir. O eski paralar önünüze dökülebilir. Ya da bir sanatsal konuda bir şeyleri yarım bıraktınız. Yeni bir sanatsal alanda kendimi biraz rehabilite edeyim dediniz. Balık burcunda. Edeyim dediniz. Bir o anda ne oldu? Bıraktığınız şey aslında o eski bıraktığınız olayı belki de yaşamanız gerekiyor. O sanatsal etkinlikler veya o faaliyetler içerisinde bulunmanız gerektiğini anlayacak olabilirsiniz. Hangi burçlar en fazla etki alır derseniz, zorlanmaların olmadığı yerde başarı olmaz. Demek ki Başak, Yay, İkizler ve Balık burçları bu etkiyi oldukça fazla bir şekilde hissedecekler diyebiliriz. Şimdi 4 Nisan'a gelindiğinde gökyüzünde bir Merkür Kuzey Ay düğümü kavuşumu var. Bir de Satürn-Uranüs seksili var. Şimdi Merkür Balık burcunda gerileme hareketine başlamıştı. Ama burada station konumunda, yani S. Durum burada, benim borum ötüyor diyor.
Kuzey ay düğümüne ne demiştik biz? Yeni başlangıçlar demiştik. Şimdi S olduğu yerde durun benim borum ötecek durağan station pozisyonunda Merkür diyor ki burada benim sözüm geçer. Ben ne dersem o olur. Ben sizin liderinizim diyecek bir kılığa bürünmüş durumda. Hangi konularda? Bakın anlaşmalar, ticari konular, her türlü aktarım prensibinde, bilgisayarla ilgili aktarımlarda, ulaşımla ilgili aktarımlarda Merkür diyecek ki burada dur. Belki bu süreç içerisinde yeni şeyler keşfedilebilir, yeni olaylara çekilebilirsiniz. Atacağınız anlaşmaların yani bir imza atacaksınız. Size orada belki farkında olmadan atacaksınız ve yeni başlangıç yaptığınızı düşünüyorsunuz. İşte bizim Merkür'ün burada S demesi bir dur, bir sakin ol. Ben bir S'ten çıkayım. Tekrar etmen gerekiyorsa zaten Kuzey Ay düğümünde sana burada tekrar ettiririm diyor. Bakın burada takılı kalma enerjisi var. Takılı kalma enerjisini fazlaca gözükecek. Hayatınızda başlatmak istediğiniz yenilikler kadersel anlamda bir şekilde dediğim gibi iletişim, ticari, haberleşme buralarda saplanıp kalma enerjiniz var. Siz orada çapa atmışsınız çıkmak için çabalarken o çapadan kurtulmaya çalışırken bir takım çabalama etkileriyle yanlış kararlar verebilirsiniz. Ya da geçmişte verdiğiniz kararları yeni karar veriyorum diye ya da yeni anlaşma imzalıyorum, yeni bir şey konuşuyorum diye belki de hala eskidesinizdir diye size orada kal diyor. O yüzden birazcık daha bu dönem içerisinde acaba ben doğru şekilde kendimi yeniliklere hazır hissediyor muyumu sormanız gerekiyor bu süreç içerisinde diyebiliriz. Aynı gün bir de Satürn Uranüs'te seksli var. Bakın bu haftanın başrol oyuncusu aslında Mars. Diyeceksin ki Funda Satürn Uranüs'ten bahsediyorsun, niye Mars'ı araya yerleştirdim? Bakın Satürn Uranüs'te bir seksli var ama Mars ilk önce Satürn'e, daha sonra da ilk önce Uranüs'e, daha sonra Satürn'e bir açı yapacak. Bunlar hepsi olumlu açılar ama olumlu açı demek seksli irade kullanmak demek. İstersem ben yapar, istemezsem yapmam. Demek ki siz doğru şeye isterseniz doğruluk gelecek, yanlış şeyi isterseniz de yanlışlık gelecek demektir. Ha, kime göre yanlış doğru, o da size göre yanlış doğru diyebilirim. Aynı zamanda bu Mars Venüs'te de güzel bir üçgen oluşturacak. Bakın Mars'ın ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor burada bu efekt. Mars önemli bir unsur olarak gözükmekte bu haftaya damgasını vurma anlamında. Şimdi geldik Mars'ın Uranüs'le sekstilini. Bu Mars ve Uranüs seksili oldukça önemli aslında. Diyeceksiniz ki Satürn Uranüs seksti oldukça önemli aslında. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi Satürn ne demek? Gelenekçi yapı demek değil mi? Uranüs ise yenilikler demek. Şimdi burada gelenekçi yapıyla eski yapının irade açısı var arada. Tercih meselesi bırakıyor bakın. Tercih. Sen eskiye devam mı etmek istiyorsun? Yeniliklere doğru yeniliklerle bir sistem mi kurmak istiyorsun? Yoksa yenilik yaparak eskiyi devam mı ettirmek istiyorsun? İçten mi yıkmak istiyorsun? Bakın burada çok önemli bir yol ayrımı var kişi bazında, dünya bazında. Yeni sistemlerin, yenilikçi değişimin habercisi bu açı. Uzun vadeli planların isyanlarla değişebileceğini ifade eden bir açı. Yaratıcı fikirler, sağlam temellere oturulması gerektiğini ifade ediyor. Değişimin tabu olarak görülmeyip de yapamayız, edemeyiz, yapamam, edemem, korkuyorumu bir tarafa bırakmayı, eskiye bırakmayı, yerine yeni sağlam temellerle pratikte kullanabilecek bir şeyler bırakmayı, bir şeyler yaratmayı anlatan bir açıdan söz ediyoruz. Yenilikçi temellere zemin hazırlayan projelerle eski kalıpları yıkma olarak ifade edebileceğimiz çok komplike bir açıdan bahsediyoruz aslında. Biri toplumsal gezegen, diğeri jenerasyon gezegeni. Bakın Mars her zaman tetikleyici açıdır. Mars'ın bunları tetiklemesi bizim kendi iç dünyamızı, dünya bazında bir şeylerin değişeceğini, değişimin içte başlayacağını, bunun harekete dönüşeceğini, ilk önce Uranüs'e deyip yani yenilik, sonra Satürn şeyleri yıkmasını anlatıyor. Bakın gökyüzündeki temaları iyi okuyabilmek için öncesinde neler olduğunu anlamak gerekiyor bu açıların. Önce de ne vardı, ne oldu, nereye doğru gidiyor. Bu ilk karşılaşmalar olmayacak. Daha sonrasında ise bu açı Mars'ın
Satürn'ün Uranüs'te seksili üçgene doğru akacak. Diyeceksiniz ki seksili olumlu bir açı. Sekstil irade kullanırsan yapabilirsin açısı. Olumlu, olumsuz tarafı tartışılır. Ama iki malefikten bahsediyoruz. İki malefikin bir olumlu açı gelmesiyle olumlu olabileceği öngörülemez. Bakın üçgen açıda bu iki malefik denk geldiği zaman ilerleyen günlerde pürüzsüz akış olacak. İki zararlı gezegenin, iki birbiriyle uç noktalar gezegenin pürüzsüz açıyla beraber nasıl birbirine geçeceğini deneyimleyeceğiz. İlerleyen günlerde takip ederseniz bununla ilgili de bilgi veririz diyorum. Şimdi buraya vurguladık. Satürn Uranüs'te seksilledik. Aynı gün Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu olduğunu da söyledik. Merkür'ün S olduğunu söyledik. Geldik Mars'ın hem Uranüs'ü hem de Satürn'ü etkilediği açılara. Şimdi ilk önce Uranüs'le Mars bir sekstil yapıyor demiştik. Bakın Mars'ın ne demiştik? Emek, efor sarf etme demiştik. Mücadele demiştik. Hareket demiştik. Uranüs ne dedik? Asi, isyankar, özgürlükçü, ilkleri yaşadığımız alan dedik. Şimdi burada biz ne anlayabiliriz bu ikisinin birleşiminden? Seksilli irade açı dedik. En başından beri söyledik. Zaten bu haftanın konusunda ya üçgen ya irade açı, seksil açı var. Demek ki yeni projeler için start almak, cesur adımlarla özgürlükler için emek, efor sarf etmek, risk alıp ilkleri yaşarken aslında gölge tarafa kaçmamak, aceleci davranmamak, devrim ve özgürlük arayışların için bazı savaşların olması, hareketliliklerin olması. Çünkü Mars aynı zamanda savaş gezegeni, kırmızı gezegen, bir şeylere mesela Kiron'da da savaş efekti vardır. Bir şeylere doğru kanalize olma. Aynı zamanda mesela marjinal sporları deneyimleme, marjinal sporlara çekilme de olabilir. Değişik çünkü Uranüs deneyimlemek. Sporda Mars temsil ediyor. Elektronik ürünlerle ilgili çok fazla harcama, Mars'ın harcama özelliği de var. Eldeki parayı çıkartır. Bu süreç içerisinde gözükebilir. Mars sonrasında Satürn'e değecek. Bakın Uranüs'ten sonra. Şimdi oradaki değişimi Satürn'e taşıyacak. Şimdi Satürn ne demiştik biz? Aslında sabır ve sabır demiştik değil mi Satürn için? Demek ki hedeflere ulaşmaya giderken sabır ve kararlı olmak gerektiğini, uzun vadeye yayılan sağlam fikirlerle, sağlam adımlarla hedef odaklı olmamız gerektiğini, aynı zamanda harekete heyecanlı bir şekilde geçmek isterken Satürn'e yapılanmadan gitme efektini alabileceğimizi bize bu üç açı toparlayarak anlatıyor. Bakın Mars'ın Satürn üçgeninden sonra Satürn seksile gidiyor. Yani hala bu döngü devam ediyor. Bu döngünün devam etmesiyle beraber biz bir takım şeyleri deneyimlemeye hala devam edeceğiz. Bu bize onu gösteriyor. İlk önce bir karşıt yapacaklar tabii üçgenden sonra. Daha sonra tekrar bir üçgen seksille bu açılar böyle birleşecek. Tabii başından itibaren olayları alırsak ki Mars'ın bizim içteki o güdü demeyelim de harekete geçiren eylemlerimiz olduğu için bunun toplumsal bir gezegene yansıması ilk önce jenerasyona sonra toplumsal gezegene yansımasını anlattığı için hala bir takım iç dünyamızda da dünya anlamında da karışıkların olacağını anlatabilir bu süreç içerisinde. Bu arada Mars Uranüs aynı zamanda bir takım yeryüzü olaylarını da anlattığını özellikle burada söyleyeyim. Mesela Mars dedim ya en büyük tetikleyicilerden bir tanesi göksel olaylarda. Şimdi Uranüs'ün içerisinde sarsıntılar falan da var. Şimdi Mars buraya etkileyebilir. Demek ki dünya genelinde bir takım hareketlilikler olabilir. Yer anlamında hareketliler ama aynı zamanda topluluklarla da ilgili hareketlilikler olabilir. Çünkü Uranüs Kova burcunun yöneticisi. Burada Kova ne demek? Topluluklar demek. Topluluklarla ilgili hareket enerjisinin daha fazla artacağını, toplulukların hareketinin anlamını anlayacağı bir zamanda anlatabilir yine dünya genelinde diyebiliriz. Bu zaman bu açıları yorumladığımız zaman. Şimdi 6 Nisan'a geldiğimiz zaman Güneş'in Jüpiter'le bir seksili var. Aynı zamanda Venüs'ün Mars'ta üçgeni var. Bakın Güneş'in Uranüs'le seksili, Güneş aslında burada babamız, eril figürler, erkek demeyeyim de eril figürler, liderlerimiz, yöneticilerimiz, iş yerimizdeki o kişi, büyük kişi,
iş yerinin yöneticisi dediğimiz kişi Güneş. Aynı zamanda Güneş biz de olabiliriz. Bizim benliğimiz de olabilir. Bizim ruhumuz da Güneş'tir. Kimliğimiz de Güneş'tir. Demek ki bizim kimliğimizle ilgili bazı şeyleri büyütme olasılığımız kuvvetli olduğu bir dönem olabilir. Sağlığımızla ilgili konuları büyütüyor olabiliriz. Bazı eril figürleri kendimizce büyütüyor olabiliriz. Bizim için erişilmez olmayan, erişemeyecek insanları düşünebiliriz. Onları gözümüzde çok fazla büyütebiliriz. Güneşin aynalama özelliği var. Bize belki inançlarımızla ilgili konulara aydınlığa kavuşturur. Aklımızda şüphelerimiz olan şeyleri, o şüpheleri sildirebilir. Aynı zamanda hukukla ilgili konular yine Jüpiter'in içerisinde. Yazılı olmayan örf ve aneliler de Jüpiter'le alakalıdır. Bu konularla ilgili belki aydınlanma yaşayabiliriz. Aynı zamanda bize yeni fırsatların doğabileceğini de anlatır. Çünkü Güneş Jüpiter'in beraber olması manevi anlamda da güzel bir açıdır baktığınız zaman. Maneviyatı da anlatır. Şansı, kısmeti de anlatabilir. Bereketin geleceğini de anlatabilir. Bolluğun geleceği, bereket, Satürn bolluğun da gelebileceğini anlatır. Bolluğun büyütülebileceğini de anlatır ama bolluğu elde tutmayınca bereket olmaz. O yüzden bu bolluğu yakalamışken birazcık da burada bizi düşündürebilir bu açı ile. Şimdi bu hafta hani farkındaysanız olaylar hep jenerasyon ve toplumsal gezegenlerin etrafında Mars'ın tetiklemesiyle gelişmiş açılar hep saydım size bu zamana kadar. Hani Venüs'ün retrolu gezegenin kuzey ay düğümüyle, Merkür'ün station pozundaki kuzey ay düğümüne değmesiyle ve en sonunda bu kuzey ay düğümüne değen Venüs'ün, kuzey ay düğümüne değen Merkür'ün bir araya gelmesi ve konunun aşk olması ile ilgili gündemi kapatma zamanına geliyor. Şimdi aslında bana sorarsanız bu hafta ne teması ne derseniz tek kelimeyle romantizm derim. Geçtim diğer toplumsal gezegenleri, jenerasyon gezegenlerini. Hani bizim hayatımıza değen şeyler vardır ya. Hani hayatımızda ne bizim için önemlidir? Maaşımız, paramız ve ilişkimiz. İşte buram buram romantizm kokan, baharın gelmesiyle beraber aşk kokan, cinsellik kokan bir 3 günlük süreç. Tabi buradaki süreçteki alınacak doğru mesajlar, yapılacak doğru adımlarla bu süreç uzayabilir tabii ki. Bundan sonrasında ise bakın üçgen açı bundan sonra karşıt açıya gidecek. Demek ki iki ilişki arasında bu karşıtlıkla beraber bir takım bazı şeylerin çünkü ben karşımdakine bakıyorum. Bende olmayan karşımda var. Demek ki ben bir şeyleri orada idrak edeceğim. Ve aynı zamanda Venüs'le Mars'ın baktığımız zaman orta noktasında ne vardır? Kavga vardır. Büyük aşklar, en büyük aşklar kavgayla başlar diye boşuna dememişler. Hani hiçbir zaman ki ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Dört dörtlükte kavgasız hayat olmuyor ama ortak dili kullandığınız zaman o hayat güzelleşiyor. Demek ki bu Venüs'le Mars üçgenin arasında bir Merkür sokabilirsek, iletişimi sokabilirsek her şeyin daha güzel, olumlu ve uyumlu olabileceğini bize anlatan aslında güzel bir açı. Başka diyeceksiniz ki benim ilişkim var, evliyim zaten. Yani Funda bana benim için bir şey söyle derseniz. Bakın Venüs'le Mars'ın yine bu üçgen açı ile anlatımında mesela zevkleriniz, hazların için emek verebilirsiniz. Parasal konularda biraz fazla harcama yapabilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmakta bu ara fayda var. Sanatsal konularda yaratıcı fikirler çıkabilir sizden. Aynı zamanda fiziksel dünya ile duygusal dünyanızı bir uyum içerisinde ahenkli bir şekilde bu süre zarfında ilerletebilirsiniz diyebilirim. Evet, bu hafta yani 31 Mart 6 Nisan haftasında gökyüzündeki olayları teker teker saydık. Neleri saydık? 1 Nisan'da Venüs'ün kuzey ay düğümüne kavuşumu vardı. 4 Nisan'da Satürn Uranüs'le Merkür'ün kuzey ay düğümüyle açıları vardı. 5 Nisan'da Mars'ın Uranüs'te Mars'ın Satürn'le açıları vardı. 6 Nisan'da Güneş'in Jüpiter'le Venüs'ün de Mars'la etkileşimleri vardı ve bu açıların etkisi bizim haritalarımıza nasıl yansıyacak diyorum. Bunun için danışmanlık almanızda fayda var diyorum öncelikli olarak. Daha sonrasında lütfen ve lütfen yükselenize göre dinleyin. Eğer yükselenizi bilmiyorsanız danışmanlık almanızı tavsiye ederim.
Funda ben danışmanlık almak istemiyorum derseniz saygı duyarım. O zaman Güneş burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ederim. Bu arada hatırlattım mı bilmiyorum, tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz, çan ya da zil sesine basarsanız bu sizin için daha iyi olur. Çünkü videolar anında önünüze düşer. Daha sonrasında ise yorum getirirseniz, çünkü sizin yorumlarınız sayesinde ben de kendimi geliştiriyorum. Tabii insanoğlu kendine tek gözle bakıyor. Yaptığı şeylerin iyi olduğunu düşünebiliyor veya geliştirmek istiyor. Bir şeyi eğer kötü buluyorsanız, uygun bulmuyorsanız lütfen olabilecek şeyleri de söylerseniz, hani ben onu fark etmiyorumdur, görmüyorumdur, nasıl olacağını belki de bilmiyorumdur. Bana Funda şu görüntü iyi değil, bu görüntünü böyle kaliteli hale getirebilirsin. İşte şurada sesin çıkmıyordu, şu programı kullanırsan sesin çıkabilir diye yönlendirme yaparsanız, hani olumsuz bir şey duymak beni mutsuz eder, tabii ki eder, ama ben kendimi o mutsuz bulduğum konuda değiştirmek isterim. Değiştirmek için de bir şeyleri bilmem gerekiyor. Bilmediğim için demek ki kendimi değiştiremiyorumdur. Bunu da size hatırlatmak isterim. Lütfen yapıcı eleştiriler başımın üstünde, yıkıcı eleştiriler ise lütfen ve lütfen hayatlarımızı uzak tutalım. Çünkü biz eğer umudu, mutluluğu kendi içimizde yeşertirsek, insanlara olumlu gözlüklerle bakarsak, o pembe gözlük değil, olumlu gözlüklerle bakarsak, o olumlamaları kendimize de geçiririz. Ekstra da bir şey yapmamıza gerek kalmaz diye düşünüyorum. Neyse, lafı çok fazla uzatmadan önce Koç burçlarıyla başlayıp daha sonra Balık burçlarıyla bu haftayı bitirmek istiyorum değerlendirmeleriyle. Evet, sevgili Koç burçları ve yükselen Koç burçları, bu hafta sizin için hala balığa gerilemiş olan Merkür ve Venüs'ün orada bir stelyum yaratmasıyla beraber, gerçi sizin de evinizde stelyumlar var ama daha çok arkanızda dönen işler, arkanızdan sizin kuyunuzu kazmaya çalışan kişilerin ya da sizin sağlıkla ilgili yatışlarınızın olması veya şifa konularıyla ilgili belki bazı eğitimler alıyorsunuz, kendinizi inzivaya çekitmek istiyorsunuz bu eğitimler neticesinde. İşte bu konularla ilgili maddi anlamda biraz daralma görünebilir. Ani, değişik bir şekilde sıra dışı yollarla para arayışı içerisinde olabilirsiniz. Bu dönem zarfında size gelebilecek en büyük destek aile olacak. Aile kanalıyla size burada bir takım destekler gelebilir. Aileniz sizin için belki de kesenin ağzını açabilir bir dönem içerisinde. Aynı zamanda taşınma ile ilgili konular da gündem olabilir. Hani aşkı, ilişkiyi ben nerede bulurum derseniz, evinizin etrafına bir bakın derim. Bir şöyle bir bakın bakalım, sizin daha önce görmediğiniz, görmezden geldiğiniz kimler, neler var etrafınızda. Hani kulağınızda küpe bulunsun, daha önce gördüğünüz ama önemsemediğiniz insanlar veya bana uygun olmaz dediğiniz insanlar aslında belki de size uygun olacak insanlar olabilir bu süreç içerisinde sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bakın sizin arkadaş çevrenizde oldukça bir geriye dönüş var. Eski arkadaşlarınızı belki tekrar elde etmek istiyor olabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla beraber bir şekilde bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde belki siz hatalı davrandınız, belki onlar hatalı davrandılar. Birilerini kaybedince kıymeti bilinir ya, belki bu arkadaş çevrenizi veya işinizden gelecek, kariyerinizden gelecek parayı önemsediniz veya doğru yerlere yatırım yapmadınız. İşte bunların kıymetini anlayacağınız dönem içerisinde. Aynı zamanda eşinizin çocuklarıyla ilgili konularda çok fazla res çektiniz, olmaz dediniz. Belki de bunlarla ilgili konuları tekrar gözden geçirmeniz gereken bir sürece giriyor olabilirsiniz. Aynı zamanda baktığımız zaman bakın sizin birazcık daha neyi değiştirmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Kendinizi birazcık daha huzur ortamı katmanız gerekiyor kendinize. Odağınız çok fazla belki de kendiniz olmuş olabilirsiniz. Ya da yaptığınız hataları çok düşünüyor olabilirsiniz. Burada size diyor ki biraz böyle bir iç sesini dinle, bir bak bakalım neler gelişiyor. Düşüncelerini bir odakla, bir ayrıştır, bir süzgeçten geçir. Bu dönem zarfında aslında biraz sizin kendinizle ilgili mücadeleleriniz var. Hani bu mücadele daha çok düşünceleri kişisel gelişim için
daha üst plana taşımak, hani belki o arkadaşları öyle kazanabilirsiniz veya kendinizi değiştiriyorsunuz. Arkadaşlarınıza o yüzden eski arkadaşlarınızı geri dönmek, eski sosyal gruplar içerisinde olmak istiyor olabilirsiniz bu dönem içerisinde sevgili boğa burçları ve yükselen boğa burçları. Sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları, bakın eski kariyerinize, eski statünüze dönme ile ilgili bazı girişimleriniz olabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili bir takım geri dönüşler olabilir. Yani eşinizin ailesine res çekmişsinizdir. Artık eşinizin ailesine belki bir ışık yakmışsınızdır, yeşil ışık yakmışsınızdır. Bir şekilde konuşma konuları ortaya çıkmış olabilir. Aynı zamanda İlişki bitireceksiniz bu süreç içerisinde. Belki de evliliğinizi bitiriyorsunuz. Bu evliliğinizi veya bitirmek istiyorsunuz. Bu süreç içerisinde bu konuların da tekrar gündeme geleceğini size ifade edebilirim. Parasal anlamda biraz sıkıntı veya zevkleriniz, hazlarınız konusunda biraz sıkıntılar olabilir. Kendinizi buralarda sıkışmış hissedebilirsiniz. Bir takım yapılanma gerekliliği içerisine girmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle kariyerinizle ilgili, eğer bu boşanma olacaksa, bu ayrılık olacaksa, maddi anlamdan biraz sıkıntılar yaşayacağınız için size burada diyor ki hani sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden yapılanma anlamında biraz zorluklar olabilir. Hani bunu iyi düşün. Bu arada aşk beni nereden hani bulur, eğer bekarlar varsa sevgili ikizler burçları içerisinde diyebilirim ki size, aşk sizi nerede bulabilir biliyor musunuz? Aslında çalıştığınız yerdeki patronlarınıza, yöneticilerinize bir bakın bakalım, veya üst katlarda oturan komşularınız da olabilir. Bir bakın isterseniz neler var orada, kimler var. Bir değerlendirin isterim o süreç içerisinde. Şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Geldik mi yengeç burçları ve yükselen yengeç burçlarına? Bakın bu haftanın konusu sizin yurt dışı bağlantılarınız, eğitimleriniz, daha çok ilgilendiğiniz, okuduğunuz kitaplarınız, inançlarla ilgili konular sizin gündeminiz olabilir bu süreç içerisinde. Bakın geçmişte belki de bir okulu yarım bıraktınız, bir eğitimi yarım bıraktınız. Hocalarınızla ilgili belki bazı yarım kalmışlıklar var. İşte burada o konuların tekrar açılması, buraya geri dönüş yapılması, burayla ilgili noktaların deşilmesi söz konusu. Aynı zamanda kendinizle ilgili bir takım kararlar alma aşamasında olabilirsiniz. Bu alanı tekrar sorguluyor olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde size diyor ki gökyüzü, bakın diyor, siz diyor kendinizle ilgili bazı kararlar alacaksınız. Aslında bulunduğunuz konumdan da memnun değilsiniz. Siz gözünüzü yukarıya, yani zirveye diktiniz. Zirve biraz ağırdır. Psikolojini de ona göre ayarla, inançlarını ona göre ayarla, her türlü düzenini ona göre ayarla ve atağa geç diyor, hayal kırıklığına uğramamak için. Beni aşk nerede bulur diyorsunuz yengeçler ve yükselen yengeçler, bekar olanlar için söylüyorum. Bakın sizi eğitim alanlarınızda, gittiğiniz sosyal alanlarda, şöyle parklarda, açık alanlarda, seyahatlerde gözünüzü dört açın. Buralarda aşk sizi bulabilir. Eğitim kurumlarında gözünüzü dört açın. Aşk sizi belki buralarda bulabilir veya buralardan eskiden gördüğünüz kişilerle karşılaşabilirsiniz diyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Geldik aslan burçlarına ve yükselen aslan burçlarına. Bu hafta sizin için krediler, ödemeler, mirasla ilgili konular oldukça fazla, eşin parası oldukça gündem olabilir. Aynı zamanda burasıyla ilgili, bu konularla ilgili mücadeleleriniz aslında gizliden yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Çok görünür olmadan belki harekete geçmeyi insanlara sağlayabilirsiniz. Ya da mirasla ilgili ya da vergilerle ilgili bir takım ödemediğiniz ödeme planları olabilir. Bunları sonradan öğrenebilirsiniz. Biraz
işte o eskide yaptığınız ya yapamadığınız ödemeler var ya önünüze düşen, işte geçmişten gelen, bunlarla ilgili konularla çok geri plandan mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz veya eski defterlerle ilgili problemler şimdi size büyük sorunlar çıkartabilir. O yüzden gizliden gizlenmiş konuları gün yüzüne çıkartmakla ilgili fazlaca enerji vermek zorunda kalabilirsiniz. Hani aşk beni nerede bulabilir derseniz, bu mücadele ediyorsunuz ya, çok fazla uğraşıyorsunuz ya, gittiğiniz hangi kurum varsa böyle baktığınız, ettiğiniz, araştırdığınız, orada sizin gibi aynı durumları yaşayan insanlar veya eskide bıraktığınız, kadersel anlamda karşılaşma umudunuzun olmadığını düşündüğünüz, işte kader bu ya, karşılaşabileceğiniz kişileri bu alanlarda bulabilirsiniz diyebilirim size. Hani bu kişiler gizlide, saklıda kalmış, bu zamana kadar gitmiş ve sizi bulmuş olabilir. Ve dersiniz böyle oldu sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Lütfen yazarsanız, lütfen bana da, çünkü ben de bir yükselen aslanım, bana da bir mesaj olmuş olur diyebilirim. Daha sonrasında ise gelelim Başaklar ve yükselen Başaklara. Bakın, bu hafta ikili ilişkiler oldukça fazla sizin gündeminizde olabilir. Ben, zevklerim, ikili ilişkilerde ne istediğim, hangi ikili ilişkiler içerisinde çekilmek istediğim, geçmişte bıraktığım, önemsemediğim ama şimdi karşıma gelen, bu eski eşi bıraktınız, eski eşiniz size mi geri dönüyor? Eski eşinizin yaktığı yeşil ışık size şimdi cazip mi geliyor? İşte bu soruları kendinize sorgulamanız gereken bir hafta diyebilirim sevgili Başak Burçları ve yükselen Başak Burçları. Burada kendinizin mücadelesi aslında topluluklar içerisinden destek. Ya belki mesela bir ilişkide içerisindesiniz, ilişkinizden memnun değilsiniz. Bu örnek veriyorum. Sorguluyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bir zaman geliyor, bu kadersel anlamda gökyüzünde hep eski dönüşler var ya, Merkür'ün ve Venüs'ün. Bir şekilde arkadaşlarınız diyor ki, eski eşine, eski sevgiline dönmeyi düşünmüyorsun. Ya önüme gelmedi ki, bana bir yeşil ışık yakmadı ki. İşte arkadaşlarınızın desteğiyle, belki %100 düşünce gücüyle beraber sizin karşınıza belki bu eskide bıraktığınız eşiniz, sevgiliniz karşınıza gelebilir. Burada ortaklıklar vasıtasıyla veya birlikte bir ortaklık, yani evliliğe giden yol anlamında bir şeyler inşa edilebilir yeni anlamında. Ve bekar olan Başak ve yükselen Başak burçları, aşk beni nerede bulur diyorsanız, aşk sizi gittiğiniz danışmanlıklar, aldığınız danışmanlıklarda aşk sizi bulabilir diyebilirim. Diyeceksiniz ki hangi danışmanlıklar? Mesela doktora gidiyorsunuz, doktor olabilir. Psikoloğa gidiyorsanız psikoloğunuz olabilir. Ya da siz her ne danışmanlığı alıyorsanız bu danışmanlık olabilir, astroloğunuz olabilir gibi. Bunu siz çoğaltabilirsiniz, bu danışmanlıkları. Sevgili terazi burçları ve yükselen terazi burçları, bu hafta sizin için gündem günlük rutinleriniz, beraber çalıştığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, buralarla ilgili olayları sunmak. Mesela eskiden bir evcil hayvanınız vardı, onu kaybettiniz, Allah rahmet eylesin. Bir kedi gördünüz, bir köpek gördünüz veya bir evcil hayvan gördünüz, ah falan dediniz böyle. Şuna çok benziyor dediniz. Belki de bu evcil hayvanı ailenizin bir ferdi yapmak isteyebilirsiniz. Günlük rutinlerinizde eskiyi yad ettiğiniz bazı olayları gerçekleştirebilirsiniz. Kadersel anlamda bazı eskiyle ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Burada en fazla İş yerindeki arkadaşlarınız size der ki, eskiden şu vardı tanır mısın, bu vardı tanır mısın diye. Belki burada sizi harekete geçirebilirler. Günlük rutinlerinizi değiştirmeniz konusundaki iş yerinde çalıştığınız, daha öncesinde belki de beraber çalıştığınız, altınızda çalışan kişiler şimdi üstleriniz olabilir. Bunlarla ilgili konuşmalarınız sizin hareketinizi değiştirmiş olabilir. Bu konuları açacak olabilir diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki kolektifteki, yani terazi ve yükselen terazi burçları bekar olanlar, o yüzden kolektif dedim. Diyeceksiniz ki aşk beni nerede bulur? Tabii size evlilerle ilgili konuştun da genelde evlilerle ilgili konuşuyoruz, ya da evliler de diyecek ki biz evli değiliz, ilişkiyi nerede bulur? Her iki tarafa da değmeye çalışıyorum. Unuttuğum varsa şimdiden sürçülisan edelim. Affola istiyorum, demenizi istiyorum.
İlişki, dönelim başa. İlişki arayanlar nerede ilişkilerini bulabilirler? Beraber çalıştığınız kişilere bir bakın. Hizmet aldığınız alanlarda hangi hizmeti alıyorsanız bu alanlardaki insanlar, sizinle beraber hizmet alan insanları şöyle bir bakın bakalım. Etrafta sağınızda solunuzda kim var? Bu alanlardan eskiden tanıdığınız biriyle de karşılaşma olasılığınız var. Eski konuların üzerinden geçme olasılığınız da var bu süreç içerisinde sevgili terazi burçları ve yükselen terazi burçları. Sevgili akrep burçları ve yükselen akrep burçları. Bakın, spekülatif yatırımlar, borsa, hobileriniz, bu alanlarla ilgili bir takım kendinizle ilgili sorguladığınız alanlar var. Yani daha çok böyle ödeme dengeniz fazla arttıkça hobilerinizi sorguluyor olabilirsiniz. Ödemeler katlanmış olabilir. Çok fazla finansal gider olabilir. Bu giderleri baskılayabilmek için bir takım hobilerinizi evirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu alanlarla ilgili yeni, daha uygun şeylere yönelmek isteği içerisinde olabilirsiniz. Lakin şunu iyi bilmelisiniz ki eğer bir şeyin musluğunu kıstıkça, kendi eğitiminizden fedakarlık ettikçe istediğiniz yerlere gelemeyebilirsiniz. Aslında siz bunun çok iyi farkındasınız. Çünkü sizin hedefiniz yurt dışına gitmek, akademik kariyer yapmak, eğitimlerinizde hoca olabilmek ise siz kendi iş kolunuza göre bunu çeşitlendirebilirsiniz. Bu alanda diyor ki size geçmişe bir dön. Belki de başka konularda harcamaların fazladır. Buraları biraz sağılt. Ona göre bence kendi hobilerin, kişisel gelişiminle ilgili konuları bir tarafa bırakma diyor bu hafta size. Sevgili akrep burçları ve yükselen akrep burçları. Aşk beni nerede bulur derseniz. Bakın, aşk sizi zaten söyledim. Sizin en kıymetli hazineniz hobileriniz. Ve bulunduğunuz kendinizi keyifli hissettiğiniz alanlar. Bu bir tiyatro olabilir, bir sinema olabilir, bir spor olabilir. Siz her kendinizi nerede huzurlu ve mutlu hissediyorsanız o alanlarda zaten siz huzurlu ve mutluyken ve emniyetteyken etrafınıza daha alıcı gözle bakabilirsiniz. İşte eskilerden kadersel anlamda karşılaşmaları da gözünüzü dört açtığınız zaman önünüze düşecektir bu alanlarda diyebilirim sevgili akrep burçları ve yükselen akrep burçları. Sevgili yay burçları ve yükselen yay burçları. Aileyle ilgili konular, evinizin dekorasyonu. Eskiden kanepe duvarda duruyordu, şimdi öbür duvarda. Demek ki eski konumu daha iyiydi. Ben o konuma tekrar getirmeliyim. Devamlı böyle bir ev dekorasyonu ile ilgili bir değişiklik yapma ihtiyacı duyabileceğiniz. Tabii ki bu ev dekorasyonu ile ilgili, evinizle de ilgili, aile düzeniyle de ilgili tamamıyla farklı bir zevklerinizin, hazlarınızı çerçevesinde şekillendirilebilecek, yapılandırılabilecek bir hafta sizi beklemekte. Hani burada en büyük zorluk nerede olabilir derseniz, tabii ki yeni bir şeyler alma kısmında, bu kısım sizi zorlayabilir. Ama mevcut şeyleri geri dönüşümle beraber yapılandırıp kullanırsanız bu açının siz oldukça fazla bu haftanın oldukça fazla yararını hissedebilirsiniz. Evde atıl durumda olan bir aksesuarı tekrar gündeme getirip bu zorluğu aşabilirsiniz diyerek hani size bir fikir vermek istedim. Burada diyor ki harcama düzenine dikkat et aslında. Bir şeylerde değişik bir şeyleri yapılandırırken zevklerin ve hazların önemli. Eskide bırakmak istediğin, eskide beğenmediğin şeyleri de geri dönüş yapabilirsiniz. Evle ilgili, aileyle ilgili, anne babanın, özellikle ebeveynlerin sevdiği bir şeyleri belki evinizde obje olarak bulundurmak isteyebilirsiniz gibi temalar karşınıza çıkabilir. Aşk beni nerede bulur derseniz. Aşk sizi nerede bulur biliyor musunuz? Bir bakın bakalım. Ailenizin evine gelen misafirlere bir bakın bakalım. Babanızı, annenizi ziyarete gittiğiniz zaman, aile büyüklerini ziyarete gittiğiniz zaman, atalarınızı bir bakın bakalım. Yani büyük amca, büyük baba, işte bir bakın bakalım kimler var oralarda. Hani biri kapıyı çalar. Çok eskilerde. Tesadüf bu ya. Kim gelmiş diyebileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir bu süreç içerisinde.
Evet, sevgili yaylar ve yükselen yaylar, demek ki aşk sizi kendi evinizin etrafındaki alanlarda bulabilir diyebiliriz aynı zamanda da. Siz ailenizle beraber yaşıyorsanız şöyle kapıyı açtığınızda bir komşularınıza da bir bakın isterim. Çünkü hani o komşuların içerisinde belki sizin işinize yarayan diyelim, işinize yarayan demeyeyim de çok ayıp olur öyle şeyler. E, Daha önce fark etmediniz. Hani insanlar olgunlaşır ya yaş aldıkça. Sizin hani o kişi bana uymaz dediğiniz zaman belki çok toydunuz. Şimdi bu kişi benim için biçilmiş kaftan diyebileceğiniz bir dönem olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sizin için bu hafta en fazla sizin düşünceleriniz. Belki en sevdiğiniz şey arabanız. Ya da biraz aldığınız kısa butik eğitimler, butik yaptığınız tatiller. Sizin bu hafta aslında gündeminizde olacak. Eskiden gitmek istediğiniz bir yer vardı. Kısa bir tatil yapmak istiyordunuz. Bir türlü olmadı. İşte o kısa tatili yapmanın zamanı şimdi. Bir eğitim alacaktınız butik. O eğitimi almanın tam zamanı. Düşüncelerinizde var olan bir şey unuttunuz. Geçmişte kaldı, anılarda kaldı dediğiniz şey gün yüzüne çıkacak olabilir. Kadersel rastlaşmaların en fazla zihin dünyanızda başladığını ve düşünce yapınızı, o zihninize döndürdüğünüz şeyleri dillendiğiniz zaman karşınıza düşebileceği bazı konuların olabileceğini gözlemleyeceğiniz zaman olacak bu zaman zarfında. Bakın, ikili ilişkileriniz, beraber yaptığınız insanlar size her zaman aslında harekete geçirmek isteyecekler. Diyecekler ki düşüncelerini değiştir, düşünce yapını harekete geçir, bir yerlerde takılı kalma, biraz revize et kendini diyecekler. Aşk beni nerede bulur derseniz, aşk sizi tamamıyla aslında siz etrafa alıcı gözle bakarsanız, belki toplu ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz. Yanınızdaki insan bu bana uygun değildir demişsinizdir. Çok böyle ön yargıyla yaklaşmışsınızdır. O gün orada tesadüfen oradadır. Ve o tesadüf işte rastlaşma, kadersel rastlaşma böyle bir şeydir. Tedirtilecek anlar yaşayabilirsiniz. Yani aşk beni nerede bulur derseniz toplu ulaşım araçlarında bulabilir. Girdiğiniz sanal ortamda belki mailleşme ile önünüze düşebilir diyebilirim size sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlak burçları. Sevgili kova burçları ve yükselen kova burçları. Sizin için parasal konular bu haftanın gündemi. Ya o paranıza biraz sahip çıksanız. Hani cüzdanımda 3-5 karış tutuyorum derken o cüzdanı arada bir çek etseniz ne güzel olur değil mi diyorum. Yani belki de daha öncesinde o ara gözlere koyduğunuz o paracıkları kullanmış olabilirsiniz. Şimdi size gökyüzü diyor ki yeni başlangıçlarınızı parasal anlamlarda başlatın. Eskiden para kazanmak için neler yapıyordunuz? O eskiye dönüşü bir parasal konularda bir başlatın isterseniz diyor gökyüzü size. Bunu yaparken de bakın günlük rutinlerinize para kazanmayı içselleştirin diyor. Yani günlük rutinlerinizle beraber uyum içerisinde bunu yapın diyor. Aynı zamanda bununla ilgili bir enerji gelmiş, yani retro geldi işte olmaz falan demeyin. Biraz ön yargılı yaklaşmayın. Hani siz özgürlükçüydünüz? Hani böyle bir toplumsal yarar içinde birazcık da toplumsal yararı kişisel yarara çevirseniz de diyor gökyüzü size. Bakın Venüs orada retro, tekrar revize et diyor. Merkür orada kal. Ya kal geldi artık, bak cüzdanında kal geldi enerjisi var diyor. Aşk beni nerede bulur derseniz diyor gökyüzü bankalarda, hani bankaların etrafında kadersel rastlaşmalar. Eskiden sevgiliniz bankacı olabilir. O şubede çalışmıyordur. O şubeye tayini çıkmış olabilir. Bunu siz türevlerini çoğaltın ama para kaynaklarına yakın yerlerde hayatınızdaki karşılaşmaları, aşkı bulabilirsiniz diyebiliriz sevgili kova burçları ve yükselen kova burçları. Sevgili balık ve burçları ve yükselen balık burçları. Bakın, siz ve sizle ilgili temel motivasyonlarınızla ilgili her şey bu haftaya damgasını vuracak. Tekrar üstünden geçmeniz gerekecek. Bakın, size ikinci şansı veriyor. Gezegenler Koç burcuna geçti. Geri hareketine başladı.
diyor ki size son bir defa kendinde tasvip etmediğin, uygun görmediğin ne var? Özellikle dış görünüşün, değiştirmek istediklerin, yap demiyorum bakın. Üzerinden geç diyor gökyüzü. Diyorsunuz ki botoksumu yaptıracağım. Saçımın rengini değiştireceğim. Gökyüzü size yap demiyor ama yapma da demiyor. Üzerinden geç diyor. Bakın bu mesaj çok önemli. Aşklarını geç, kendinle ilgili o konuları geç, ikili ilişkilerini, her türlü sosyal ilişkini geç. Üzerinden geç, hayatını şöyle film şeridi gibi gözünün önünden geç diyor. Bakın aslında size bir destek de değişmeniz için 5. evden geliyor. Bakın motivasyonunuzu, kendinize aynalayacağınız konuları aslında gör demek istiyor. Çünkü akışında bir şeyler oluyor. Siz bunu fark edemiyorsunuz. Bize diyor ki orada Merkür'ün eski pozisyonlu olması. Kal gel enerjisini bir kendin için bir kullan. Bir bak bakalım ben kendimde neler konusunda mutluyum. Neleri değiştirmem gerekiyor? Nerelerde çok tutucu davranıyorum? O tutuculuk beni ne tarafa doğru götürmüyor? İlerlememi sağlamıyor diyeceğiniz nokta. Bu süreç içerisinde bu hafta tamamıyla siz kendinizi kişisel gelişim konusunda kendinizi daha üstlere taşımak için şey anlamında yaşamsal standartları yukarı çıkartmak anlamında kişisel bazlı finansal anlam demiyorum, kendiniz için, kendi kalitenize uygun yaşantı için neler yapabileceğinizi sorgulamanızı istiyor. Balık burçları, aşk beni nerede bulur diyorsanız, bakın aşk sizi her yerde bulabilir. Yeter ki siz ben aşk bulacağım, aşkı yaşayacağım deyin. Baktığınız her yerde aşkı bulabilirsiniz diyor gökyüzü size. Sevgili balık burçları ve yükselen balık burçları ve eski kapanmış defterler, kapanmış kitaplar, kapanmış sayfalar, o kimlerse, her neredeyse siz etrafa o büyük gözlükle bakma gayretini gösterirseniz bakın işte onları da göreceksiniz diyor gökyüzü size sevgili balık burçları, yükselen balık burçları. Evet, 31 Mart 6 Nisan haftasını değerlendirdik. 12 burcun üzerinden de yükselenleriyle geçtik. Yükseleni bilmeyenler Güneş burcuna göre dinledi diye düşünüyorum. Ve sözü uzatmadan diyorum ki gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, akışta kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.